DNA araştırmaları erken insanların Afrika'dan bir defa değil defalarca göç ettiğini, hatta bazen Afrika'ya geri döndüğünü kanıtlıyor. Tahmini olarak ilk büyük göçün ortalama 2 milyon yıl önce, ikinci büyük göçün 650 bin yıl önce ve üçüncü büyük göçün de 170 bin yıl önce yaşandığı düşünülüyor. Bu bölümde daha çok ikinci büyük göçten bahsedeceğiz. Çünkü bu büyük göçün sonunda Homo neandertallerin ortaya çıkmaya başladığını biliyoruz. 650 bin yıl önce başlayan bu göç ve izolasyon bu kolu iki ayrı türe ayırarak Afrika'da Homo sapienslerin, Avrupa'da da Homo neandertallerin evrimleşmesine neden oldu. Buzul çağın sertleştiği 300 bin yıl öncesinde ise Avrupa'da yaşayan diğer hayvanlar ve Homo neandertaller bölgenin soğuk iklim ve koşullarına göre evrim geçirerek kafa, yüz ve vücut değişikliklerine uğradılar. Homo neandertalleri tanımlayan ilk fosiller 1829-1848 yılları arasında Belçika'daki Engis ve Forbis Quarry mağaralarından ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelmeye başladı. 1856 yılında Almanya Düsseldorf kenti yakınlarındaki Neander Vadisi'nde bulunan ve tanımlanan fosil nedeniyle bu insan türüne Neandertal ismi verildi. Bilimsel kaynaklarda ise Homo neandertallerden ilk defa 1864 yılında jeolog William King tarafından bahsedildi. Fosiller ilk keşfedildiğinde bunların Avrupa'nın eski bir insan ırkı olduğu veya sakat insanlar olduğu tartışıldı. William King ise bulunan bu kemiklerin bizim türümüzün kusurlu bir bireyine ait olmadığını, bunların buzul çağdan kalma insandan çok şempanzeye yakın bir insan türü olduğunda ısrarcı oldu. Böyle düşünmesi aslında çok dağıldı. Çünkü o güne kadar bilinen en yakın akrabamız inceleyip görebildikleri maymun türleriydi. Bugün King'in bunların farklı insan türü olduğu ve buzul çağında yaşadıkları konusunda haklı, fakat bu insanların şempanzelere olan yakınlığı konusunda yanıldığını biliyoruz. Çünkü bu insanlar şempanzelere değil bize daha yakındılar. Fakat bilim zaten bu şekilde işler. Önce ortaya çeşitli fikirler atılır, daha sonra yanlış olanlar elendikçe doğru olan fikre ulaşılır. Bazı bilim insanları ise biz modern insanların bu türlerden evrildiğini ve bunların da Avrupalıların kökeni olduğunu düşündü. Buna Homo neandertallerin Avrupa kökenli tek tür olması da eklenince Avrupalı bilim insanları Neandertallere ayrı bir hayranlık duymasına neden oldu. Fakat Homo neandertallerin bu kadar popüler olmasının tek sebebi Avrupalı olması değil. Bölgede bilimsel çalışmaların çok uzun yıllardır yapılıyor olması ve bulunan Homo neandertal kemiklerinin DNA'sını ve tabii ki günlük kullandıkları eşyanın çok iyi korunması, onların yaşamını ve görünüşünü aydınlatarak popüler olmasını daha da destekledi. Ama yine de Homo neandertallerin güçlü, kaba, iri yarı ve vahşi duruşu modern insan algısının dışına çıktığı için de bir taraftan onları içten içe rahatsız etmeye devam etti. Ve bu yüzden Neandertal ismi uzun yıllar zeka geriliği olan iri cüsseli, kaba, antisosyal ve geri kalmış mağara insanı tanımlaması için kullanılmaya devam etti. Mağara adamı terimi bile buradan geliyor. Homo neandertallerin isimlerini kullanan aşağılayıcı televizyon programları, müzik grupları, oyuncaklar, iri ve kaba yapısıyla bütünleşen Homo neandertalleri küçümsemeye ve dolaylı olarak zarif yapılı, ince uzun gelişmiş beyine sahip biz Homo sapiensleri yüceltmeye başladı. Fakat daha sonra bilimsel veriler arttıkça yavaş yavaş bu bakış açısı da değişmeye başladı. En başta fiziksel olarak Homo neandertallerin büyük beyni bu endişeleri giderecek en önemli göstergeydi. Çünkü beyni bizden daha büyük olan bir insan türünün bizden daha aptal olması ve bizim yaptığımız şeyleri yapmaması beklenemezdi. Ayrıca ateşi kullanamamış, giysiler giyip büyük hayvanları öldürememiş, bir dil kullanamamış, hastalarına ve yaşlılarına bakmamış olsa nesillerini Avrupa'nın en soğuk zamanlarında bu kadar uzun süre korumaları neredeyse imkansızdı. 1900'lerin başlarında çoğalan Homo neandertal fosilleri bu türün çok sağlam dik duramayan, daha az zekaya sahip yarı insan bir tür olduğunu kabul etti. Fakat 2. Dünya Savaşı ile birlikte gelen çeşitli korkular Homo neandertallerin bile Homo sapienslerin bir türü olarak kabul edilmesine neden oldu. 1993 yılında yayınlanan Neandertallerin Araştırması kitabı ile Homo sapienslerin Homo neandertallerden evrimleşmediği ve onların farklı bir tür olduğu fikri yayılmaya başladı. Homo neandertallerin soyunun kuzenleri olan biz Homo sapienslerden ve ataları olduğu düşünülen Homo heidelbergensis'ten kesin olarak ne zaman ayrıldığı ve farklı bir tür olduğu henüz net değil. Zaten daha önceden bu türler arası geçişin aslında hiçbir zaman tam bilinemeyeceğinden, bu geçişlerin siyah ve beyaz arası geçiş gibi yumuşak olduğundan bahsetmiştim. Ama yine de bilim insanları farkları anlamak için sembolik tarihler ve isimler belirliyor. Homo sapienslerin Homo neandertaller ile çiftleşip ürediğini de düşünürsek işler iyice karmaşık bir hal oluyor. Ve hangilerinin ara tür, hangilerinin torun olduğu elde kalan 3-5 parça fosile bakarak analiz etmek oldukça zor. Homo neandertallerin popülasyonlarının en yüksek olduğu dönemlerde dünya son buzul çağının hakimiyetinde. Diğer birçok Homo türüne göre yaşam alanları ve yayılımlarından dolayı Homo neandertallerin soğuğa karşı daha adapte olduğu düşünülüyor.
Neandertallerin dışa doğru kavisli yanakları, öne doğru itilmiş üst çeneleri ve dişleriyle dikkat çekici iri bir yüzü vardı. Bize göre daha yassı bir alınları ve özellikle gözlerinin üstünde belirgin bir çift kaş kemeri bulunmaktaydı. Hemen fark edilen bu kaş çıkıntısının Homo neandertallere bir tür iletişim kurma yeteneği kazandırdığı düşünülüyor. Sert ve güçlü bir yüz ifadesi düşmanlarına ve rakiplerine hakimiyet göstergesi sağlardı. Tıpkı günümüzde kaşlarımızı çatarak sert çocuk olmaya çalıştığımız gibi. Örneğin zeytin babunları hakimiyetlerini göstermek için kaşlarını kaldırarak bu ifadeyi halen kullanırlar. Benzer şekilde mandriller de kaş ve burunlarındaki parlak renkleri kullanıp grup içindeki rütbeleri belli ederler. Erkek bir hayvanın devasa boynuzlarını gösterip düşmanlarını caydırması gibi insanların da bu kaş yapısıyla savaşmadan rakiplerini korkutarak onlara üstünlük kurmayı amaçladığı düşünülüyor. Bilim insanları Homo sapienslerin bu saldırgan görünüşü kaybederek daha akılcı ve üstü kapalı bir iletişim becerisine geçtiğini düşünüyor. Bu kapalı iletişim karşımızdaki insanın sadece yüz ifadelerine bakarak içgüdüsel olarak ne hissettiğini ve düşündüğünü anlamamızı sağladı. Bu da uzun vadede grup içindeki hiyerarşi, stratejik avcılık, aile bağları ve dayanışma gibi pek çok farklı konuyu derinden etkiledi. Homo neandertallerin büyük kafalarına oranla alt çeneleri hafif geriye doğru eğimliydi. Biz Homo sapienslerin küçük burunları var. Benimki o kadar küçük olmasa da sizinki muhtemelen benimkinden daha ufaktır. Homo neandertallerin ise benimkinden çok daha büyüktü. Çünkü büyük burnun görevi soğuk iklim koşullarında havayı ciğerlere ulaşmadan önce ısıtmaktır. Bu binlerce yıl sürecek buzul çağı için önemli bir avantajdı. Gözleri ileri doğru çıkan burnu ve kaşları arasındaki çukura gömülmüş gibidir. Homo neandertallerin beyni ise biz Homo sapienslerin beyninden %10 daha büyüktür. Planlı stratejik avcılığın, sosyal ilişkilerin ve beraberinde başarılı üremenin beyin yapılarını değiştirdiği ve büyümesine neden olduğu düşünülüyor. Homo neandertalleri ataları olan Homo heidelbergensis ve diğer türlerden ayıran en önemli fark geleceği öngörme ve plan yapma yeteneğidir. Tüm insan türleri elbette belirli düzeyde plan yapma ve hayal kurma becerisine sahipti. Zaten bu bir günde olmadı. Bizim günlük her konuda hayal kurma ve çeşitli planlar yaparak senaryolar oluşturma yeteneğimiz çok uzun zaman alan milyonlarca yıllık bir evrimin sonucudur. Homo neandertaller bunu kültürel evrimlerine ama en çok beyinlerinin gelişimine borçlular. Eskiden kaba ve ilkel olduğu düşüncesine neden olan Homo neandertallerin büyük ve farklı beyin şekli artık farklı düşünme yapısına işaret ettiği için modern insandan daha zeki olabileceğine bile işaret ediyor. Homo neandertallerin özellikle omuz ve ense kısmı başta olmak üzere vücudunun günümüz vücut geliştiricilerinden daha kaslı bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor. Ortalama 1,60 santimlik tıknaz ama kaslı vücudu taşımak için biz Homo sapienslere göre güçlü kemikleri, bacakları, kısa kolları ve kaba elleri vardı. Bir Homo neandertal ile tokalaşmak veya bilek güreşi yapmak bizim için oldukça ezikleyici olurdu. Fakat türümüzün erken tarihlerinde Homo neandertaller ve Homo sapiensler binlerce yıl bir arada yaşadı, çiftleşti, savaştı ve beslendi. Hatta birbirleriyle geçen bazı zor savaşlarda kazananlar kaybedenlerle beslenmiş bile olabilir. Arkeolojik kazılar ve Fransa Lescotes'ta bulunan yetişkin bir neandertalin diş yapısında yapılan analizler, diyetlerinin çoğunluğunu tahmin edildiği gibi büyük otçul memelilerin oluşturduğunu gösteriyor. Tabii ki bitki, meyve ve tohum gibi yiyecekler de yiyorlardı. Ama çoğunlukla geyik, at, mamut, gergedan gibi etin bol olduğu büyük hayvanları avlama eğilimindeydiler. Balık yemekten görece uzak durduklarını da göz önünde bulundurursak genetiğimde Homo neandertallerin daha baskın gelmiş olabileceğini düşünmeden edemiyorum. Homo neandertallerin bulunduğu neredeyse bütün mağaralarda kül ve kömür kalıntıları da bulundu. Bu da ateşi basit bir şekilde de olsa gittikleri hemen hemen her yerde kullanabildiklerini gösteriyor. Geçtiğimiz bölümlerde Homo erectus türlerinin ateşi kullanımından bahsetmiştim. Fakat Homo neandertallerdeki ateş artık düzenli ve sürekli kullanılan bir araç durumuna gelmişti. Hatta alet becerileri de eskiye oranla gelişmeye başlamıştı. Bazı bilim insanları Homo neandertallerin küçük sallar inşa edip Akdeniz'e açıldıklarını bile iddia ediyor. Homo neandertallerin temel besinleri günümüzdeki gibi güvenilir ve denetlenmiş hayvanlardan oluşmuyordu. Hepsi yaban hayvanlarıydı. Bu da bazen beraberinde başka sorunları getiriyordu. İnsan türlerinin ortalama 400 bin yıl önce ateşi günlük olarak kullandığı bilinse de her zaman pek mümkün olmuyordu. Ve başarılı av sonrası beslenme mutlulukları bazen gelecekteki zor günlerin habercisi olabiliyordu.